Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bölüm biter bitmez hepimiz büyük ihtimal fragmanı bekledik ama hala yayınlanmadı. Bunun da muhtemelen şu sebepten olduğunu düşünüyorum. Bence 8. bölüm çekimleri hala devam ediyor ve bu yüzden yayınlanmadı. Belki birkaç eksik bir şey vardır ya da daha fazla insanları heyecanlandırmak için yarın veya öbür güne saklıyor da olabilirler. Ben bu videomda biraz Miran ve Reyyan hakkında konuşmak istiyorum. 7. bölüm biter bitmez hepimizin kafasında eminim ki hala Mira'nın bağırışları yankılanıyordur. 1. bölümden bu yana dizide intikam diye yola çıkan Miran şimdi çok ama çok farklı bir konuma geldi. Çünkü aldığı intikamın karşılığında kendisinden de intikam alındı. Bu intikam duygusunu bu şekilde tatması onun canını da bir hayli acıttı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de o salınacak yerinde böyle bir durumla karşı karşıya kalmasıydı. Hele ki karşımızda Azat'la el ele tutuşan Reyyan'a bence çoğumuz yeter artık, bırakın şu intikam meselesini demişizdir. Aslında işlerin bu raddeye gelmesinin en büyük sebebi Gönül'ün varlığı ve Mira'nın bunu Reyyan'a itiraf edememesi. Miran yaşananlardan çok pişman. Bu her halinden belli. Zaten ilk günden beri bunu telafi etmek için çok çabalıyor. Ama bir türlü sonuca ulaşamadı ve ulaşmasının da çok zor olacağını düşünüyorum. Reyyan keçi gibi inatçı. Yok yani, bir türlü ikna olmuyor. Onun tarafından baktığımızda o da çok haklı. Sürekli karşısına yeni yalanlar çıkıyor. Üstelik ona yalan söyleyen sadece Miranda değil. En yakını olan anne babası da ona hayatı boyunca yalan söyledi. Şimdilik o bundan haberdar değil. Ufak tefek yalanlardan bile bugün ne kadar darmaduman olduğunu anladık. Gelecek bölümlerde böyle bir şeyin ortaya çıkması çoğu şeyi değiştirecektir. Sanırım Reyyan'a bu dizide yalan söylemeyen tek kişi Azat abisi. Azat abisi demekte de bu arada hala ısrarcı. İkisi arasındaki ilişkinin de nereye gideceğini çok merak ediyorum. Reyyan'ın Azat'ı seveceğini düşünmüyorum. İntikamı için onu bir güzel kullandı. Evlilik konusunda da ısrarlı tavrını sürdürüyor. Bu bölüm için beklemiş olduğumuz hamile haberi de gelmedi. Evlilik için karşılarında ne engel varsa hepsini aştılar. Hatta Azat'ın babası ve annesinin düzenlediği plan boşa çıkmakla kalmadı. Reyyan intikamını almasını sağladı. Reyyan ve Mira'nın çok ortak özellikleri var ama en önemlilerinden bir tanesi küçüklüğünden bu yaşına kadar büyük yalanlarla büyümüş olması. Gelecek bölümlerde sadece Reyyan'ın değil Mira'nın annesine yapılanların da ortaya çıktığını göreceğimizi düşünüyorum. Zaten dibe girmiş olan yüreği soğumayan Mira'nın bu gerçek karşısında darmadağın olacağını düşünüyorum. Olmayan bir intikam için Reyyan'ı kaybettiğini anladığında ne yapacağını gerçekten merak ediyorum. Tabi gelecek bölümde Reyyan'ı o nikah kıyılmadan kaçırmazsa, Reyyan ondan her ne kadar intikam aldığını söylese de Mira'nın onun peşini bırakacağını sanmıyorum. Bir şekilde onun kalbini tekrar kazanmak için her şeyi yapacaktır. Asla pes etmeyecektir. Bana kalırsa gelecek bölümde Miran konakta bir şekilde bu bıçaklama olayının aslını öğrenecek. Belki bunu Elif'in söylediğini görebiliriz. Ya da bir şekilde bu yalanı kendisi ortaya çıkarabilir. Özellikle Yaren ve Rıza görüşmesinde Rıza çok soğukkanlıydı ve Yaren'in yalan söylediğini anladı. Organize bir şey döndü. Zaten ortada olan dizide Rıza'nın da devreye girmesi ve Yaren itirafını Miran'a yapmasını bekliyorum. Bu bölümde bu itirafı edemedi. Miran buna fırsat yaratmadı. Ama gelecek bölümde bunu söyleyeceğini düşünüyorum. Bu akşamki Yaren ve Rıza görüşmesinde şöyle bir şey yaşanmıştı. Bilmiyorum, belki yanlış da görmüş olabilirim. Telefon mesajında bağ evi yazıyordu ama hem Yaren hem de Gönül kulübe diyorlardı. Buradan da bir şey çıkartabilirler. Elif'in onları görmesinin boşa gideceğini de düşünmüyorum. Boş yere onları görmedi ve senaryoda bir amaca hizmet ettiğini düşünürsek eğer parçaları kafasında oturtmaya çalışan Elif ve Miran ortak bir paydada buluşup ne olup bittiğini anlamaya çalışacaktır. Bu durumda da Mira'nın Gönül'ü sıkıştıracağını ve bunu öğrenmek için uğraşacağını düşünüyorum. Bu bıçaklama durumunu da öğrenirse zaten kesinlikle bir dakika bile düşünmeden Gönül'ü boşayacaktır. Ama işte babaannesi bu noktada en büyük duvar. Çünkü 7. bölümde Sultan onu ciddi tehdit etti ve babaannesi her ne kadar vız gelir tırız gider yapsa da bu konu onu epey düşündürdü. Bana kalırsa o bir şekilde bu evliliğin bozulmaması için uğraşacaktır. Yoksa Mira'nı karşısında bulacağını biliyor. Her ne kadar tehditlere boyun eğmem şeklinde duruma yaklaşsa da bunu Sultan'la olan iktidar mücadelesinde yenilmemek için yaptığını düşünüyorum. Bu yüzden hiç çaktırmadan usul Mira'nın aklına girip onu bu boşanma fikrinden vazgeçirecektir. Eğer işin ucunda kendi sonu olmasa eminim ki Gönül babaannenin umurunda bile değil. Dizide en büyük ortak noktalardan birisi de bu. Herkes kendi çıkarını ve geleceğini düşünüyor. Bu yüzden de Gönül gibi Sultan gibi babaanne de kendi geleceğini düşünecektir. Eğer ki bir şekilde engel olamaz da Miran boşanırsa artık özgür olduğu için Reyyan'ın güvenini kazanabilir. Tabi geç kalmazsa, çünkü Reyyan'ın gittiği bu yol evlilik yolu gibi gözüküyor. Reyyan'ın babasına bakacak olursak İstanbul konusunda niyeti çok ciddi ve her yolu deniyor. Ama Mira'nın babaannesi gibi orada da nasıl faktörü söz konusu. O da Reyyan'ın annesini tehdit etti ve konaktan gitmeye kalkarlarsa her şeyi anlatacağını söyledi. Her iki konakta da işler karışık. Her karışıklığın altında da Miran ve Reyyan çıkıyor. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacağını ben de merak ediyorum. Ayrıca Reyyan'ın İstanbul konusundaki tutumu da
da çok önemli. Çünkü baktığımızda onun İstanbul'a gitmek istediğini pek zannetmiyorum. Belki de bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, her ne kadar Miran'a kızsa da, hatta ondan intikam dahi alsa, onu hala seviyor ve ondan uzak kalmak istemiyor. Bence en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Yoksa Nasuh'la beraber aynı çatı altında neden yaşamak istesin ki? Çünkü ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı Nasuh, biliyorsunuz. Hala da yapmaya devam ediyor. Bu bölümde bence ikisi arasındaki ilişkinin gerçekten de temelini gördük. Neden derseniz, Miran daha hedefi bile belli olmadan, kimden intikam alması gerektiği için hangi kızla beraber olmasını bilmeden bir kıza aşık olmuş ve onun peşinden gitmiş. Yani Miran'ı böyle bir kılıkta görmek de sportif bir şekilde, yani gerçekten bu bölümde bu da güzeldi. Ardından da onun arkasından giderek kolyesini ona takdim etti. İkisinin ilk defa birbirlerine baktığı sahnede meğer ki biz anladık ki Miran Reyyan'a çoktan tutulmuş. Belki de Reyyan'ı göreli birkaç yıl olmuş, yani benim anladığım bu. Çünkü biliyorsunuz Miran demişti ki ben kaç yıldır bu planı ilmik ilmik işledim demişti intikam için. Ve burada da onun Midyat'a geldiği ilk günler olduğunu söylersek aradan nereden baksanız birkaç yıl geçmiş. Böyle bir sahneyi görmemizin bence çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Hatta bu sahnenin belki de gelecek bölümlerde Mira'nın Reyyan'ı kendisini ne kadar çok sevdiğini ikna etmesi için kullandığını görebiliriz. Yani Miran Reyyan'a diyebilir ki yıllar önce zaten seni ilk gördüğüm günden beri seni çok seviyorum diyebilir, yani ben böyle bir şey bekliyorum. Henüz fragman yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz uzun uzadıya yine bu konuları konuşacağız. Benim şimdilik bu konudaki görüşlerim daha bir süre Reyyan ve Mira'nın yüzlerinin birbirlerine tekrar gülmesini bekleyeceğimiz yönünde. Çevrelerindeki Gönül, Azat, Nasuh ve babaanne gibi faktörler varken onlar da daha çok bekler diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki Hercai dizisinden incelememi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.